Evet, kesin bıkmışsınızdır. Kız çocukları için gene bir çalışma yaptım. Elimde motifler vardı. Bunları değerlendirmek için böyle bir yelek anlattım. Gerçekten çok güzel ve çok basit bir yelek modeli oldu. Bir günde bitirebilirsiniz tabii ki oturabilirseniz. Şimdi hanımlar, kullandığım ip antipilik üzeri bebek iplerinden, pembeden 2 tane ip almalısınız. Ve diğer renklerimi de artık iplerden yaptım. İstediğiniz gibi her renk yapabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Çok güzel. Bu şekilde yeleğimiz hanımlar. Bu yelek rahatlıkla 1,5-2 yaş çocuklara olabilir. Daha büyük yapmak istiyorsanız motifi büyüterek de büyük yaş gruplarına yapabilirsiniz. Tabi hemen örgüye başlayalım. Efendim, reklam reklamdır. Reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim. Şimdi toplamda 4 tane zincir çekeceğiz. Önce bu kilitleme. Şimdi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen birinci zincirden girdik. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu halkanın içine bak, minik bir boşluk oluştu. Halka yaptık. Toplam 16 tane trabzan yapıyorum. 1. Bakın ikili çıkıyorum. Bunu da böyle içine yedirerek arkaya atın. Bu şekilde 16 tane trabzan yapalım. Ben hemen yapıyorum. Evet, 16 tane trabzan yaptık. Şimdi ilk birinci yaptığımız trabzanın tepe noktasından direkt tel aldım, çıkış yaptım. Şimdi ipi kesiyoruz. İpi kestikten sonra ikinci rengimize geçiyoruz. Herhangi bir trabzan birit noktasından başlayabilirsiniz. Bu şekilde düğüm attım. Şimdi bu ipleri böyle arkaya getireceğim. Örerken bunları da içine alacağım ki saklansın, temiz dursun. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, tel aldım. Yarım çıktım. Tekrar tel alıyorum. Aynı teknikle 2 tane bakın tele çıktım, yarım çıktım. Şimdi ikinci trabzanın birit noktasına girdim. Bakın. Zaten bunlar 2 tane yarım çıkmış trabzanlar. Bakın zaten anlaşılıyor burada. Yarım çıkıyoruz. 2 tane telden çıkıyoruz. Tekrar aynı şekilde. Burada toplamda 4 tane trabzan var. Bu zincirin teli. 1, 2, 3, 4. Direkt çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyorum. Trabzanları tekte çıkıyoruz. Yani yarım çıkıyoruz. 2. Şimdi tekrar 2. Geldik hemen diğer trabzanla. Buna da 2 çıktık. Bakın 2 tane telden çıkıyorum. Ve direkt çıkıyorum. Bu kilitleme 1 ve 2 zincir. Bu şekilde toplam 8 tane çiçek yaprağı oluşturacağız. Bunlar çiçeklerimizin yaprakları. Bunu örerken bayağı zevkli gitti. Çabuk bitti. Çünkü rengarenk olduğu için güzel gidiyor.
Bir, iki zincir. Şimdi hızlanıyorum. Bakın bu şekilde yapraklarını, çiçeğimizin tanelerini, yapraklarını yapalım gelelim. Toplamda zaten 8 tane olacak. Çünkü 16 tane trabzan yaptık. Yarısı 2-2 gittiğimiz için 8 yaprak düşüyor. Evet, 8 tane yaptık. Şu 2 zincir çektik ve geldik başladığımız ilk yaprağımızın birit noktasından tel aldım, direkt çıkış yaptım. Bu şekilde kilitliyorum. Şimdi ikinci rengimize geçiyoruz. Pardon, üçüncü rengimize geçiyoruz. Bu sefer turuncu kullanacağım. Şimdi herhangi bir yapraktan başlayabilirsiniz. Buradaki bakın bu ikili 4 tane burada trabzan var. 2 4. Bunun birit noktası burası. Şimdi buradan başlayalım. Böyle bir zincirle tutturalım. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane bakalım, 6 tane mi? 2 4 6, evet. Şimdi 6 tane trabzan yapıyorum. 1 2, bakın boşluğa yapıyorum. 3 4 5 6. Geldik. Bakın yaprağımızın birit noktasına sık iğne yaptım. Tekrar boşluğa geldim. Şu ipi de böyle arkadan yedirelim. 1 2 3 4 5 6. Geldik bu yaprağın birit noktasından sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın bu kadar basit. Sık iğne. Bu şekilde toplam 8 adet yaprağımız olacak. Komple aynı tekniği uygulayarak buraya kadar gelelim. Evet, geldik. Şimdi bakın başladığımız nokta var ya, birit noktası. Sık iğne yapmıştık. Burası sık iğne. Geldik bu sık iğnenin biritinden direkt tel aldım. Çıkış yaptım ve bitirdim. Şimdi yeşil olan yaprak gibi gözüken bölgeye geçiyoruz. Şimdi dördüncü rengimiz. Evet. Şimdi bu sık iğneden, herhangi bir sık iğneden başlayabiliriz. Buradan bakın. Sık iğnenin birit noktası, şöyle yakından göstereyim. Burası. İki zincir çekiyoruz. 1 2 zincir çektik. Şimdi burası başladığımız nokta, birinci köşenin sağ tarafını örüyoruz. Şimdi bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan, 1 2 zincir,
1 2 3. Bakın yaprakta sayıyoruz. 1 2 3. Bir sık iğne. Tekrar 1 2 zincir. Şimdi geldik şuradaki sık iğnenin olduğu yere, bir trabzan, 1 2 1 2 3 sık iğne yaptım. Bakın 3 tane trabzan, 2 zincir, sık iğne, 2 zincir. Bakın buraya sık iğnenin olduğu yere trabzan, 2 zincir, bir sık iğne. Şimdi köşeye yapacağız. 1 2. Geldik sık iğnenin olduğu yere, 1 2 3 tane trabzan, 2 zincir. Aynı sık iğnenin olduğu yere tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. İkinci köşemiz bu şekilde tam oluştu. Şimdi 2 zincir, 1 2 3 2 zincir, sık iğnenin olduğu yere trabzan, 2 zincir. Şimdi 1 2 3, bakın yaprağın üstü, sık iğne, 1 2. Şimdi geldik üçüncü köşeye. 1 2 3. Bunu örmek gerçekten çok zevkli. İnşallah böyle farklı farklı modeller tasarlayacağım. Şimdi 2 zincir, 1 2 3 sık iğne, 1 2. Bakın burası trabzan, 1 2 3. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Şimdi dördüncü köşeye yapıyorum. Pardon, zincir çekmedim. Bir, iki, üç, bir, iki. Evet, dördüncü köşede bitirdik. Şimdi birinci köşenin yarısını yapmıştık. Şimdi diğer yarısını yapacağız. 2 zincir çektim. Şimdi bakın sağ taraf olmuştu. Şimdi sol tarafını bitirirken kapatacağız. Evet, bakın çok basit gerçekten. 2 zincir çekiyoruz ve bitirdik. Bu şekilde motifi kurduk. Şimdi renk ana zemine geçelim. Çok basit. Bu da zaten motif ördüyseniz biliyorsunuzdur. 2 zincir çektim. Aynı şekilde 3 tane yapıyorum. Birinci köşenin şu an sağ tarafını yaptım. Şimdi hiç aralarda zincir çekmeden bakın boşluklara 3 3 dolduruyoruz. 3 geldik bu boşluğa.
Şimdi geldik köşe noktasına. Bakın. 2 zincir çektim. Boşluğa geldim. Aynı işlemi diğer köşelerde yapıyoruz. Üçlü üçlü yapıp bitiriyoruz. Tabii bu beyazı istediğiniz sıra atabilirsiniz. Ben sadece 2 sıra gittim. Şimdi bakın 3 3 köşe, aynı teknik yapacağım. Buraya kadar gelelim. Evet, geldim. Son köşenin 3 tanesini yapıyorum. Pardon, ilk başladığım köşeye geldik. 2 zincir çekiyorum ve burayı da böyle kilitliyorum. Şimdi hanımlar, motifleri bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi daha büyük yaş grubu yapmak isteyenler varsa bakın 1-2 sıra ördüm. Mesela 3-4 yaş yapanlar bir sıra daha beyaz gidebilir. Bu şekilde sıra sayısını arttırabilir. Şimdi ben bunu sökeceğim. Bu şekilde 1 yaş için bu kadar ölçü benim için yeterli olacaktır. Şimdi motifin bakın 11 zaten birleştirmeyle 11 bayağı bir genişleyecek modelimiz ama işte 2-3 yaş yapanlar birer sıra böyle gitsin, işte 4-5 yapanlar 3-4-5 yapanlar hani 1-2-3 sıra daha beyaz gitsin. Bu şekilde modeli büyütebilirsiniz. Hatta kendinize göre yapmak istiyorsanız da yani motifin sıra sayısını arttırarak büyütebilirsiniz. Şimdi burada motifleri birbirine ekleyeceğiz. Şimdi bunu sökeceğim sonradan. Önce bu alt parçayı birleştirelim. Farklı bir ton ile yapacağız. Burayı çok iyi dinleyin. Zaten daha önceden birleştirme yapanlar varsa biliyordur detayı. Şimdi buradan başlıyoruz. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman U şeklinde buradaki sırayı aynı şekilde buraya kadar yapacağız. Burayı örmeyeceğiz. Şimdi ben buradan başlıyorum. Yakınlaştıralım. İki tane zincir çekip 1 2 3 tane trabzan yaptım. Diğer köşeyi en son işlem olacak. Şimdi devam ediyoruz. Üçlü üçlü örüyorum. Bakın aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi köşeye geldim. 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan. Devam ediyorum. Şimdi hanımlar, aynı şekilde burada nasıl köşeyi döndüysem burada da köşeyi dönüyorum. Sonra aşağı iniyorum. Burada beni bekleyin. Evet, bakın U şeklinde ördüm. Şimdi bu motifi buna birleştireceğiz. Şöyle hafif uzaklaştıralım. Bu iki motif de şu an yukarıda. Bakın U şeklinde yapmış olduk, değil mi? Şimdi bunu buna ekleyeceğiz. Bakın sadece köşelerden birer tanesini yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir. Tel aldım. Geldim hemen bu köşenin
olduğu yere trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 trabzan. Bakın hala bu şekildeyiz. Şimdi bakın bu üçlü gruba sık iğne ile birleştireceğiz. Böyle döndürelim, daha işimiz kolay olur. Şimdi boşluktan değil de şu trabzanın birit noktasından sık iğne yapabiliriz. Daha güzel olur. Şimdi tel aldım, tekrar geldim bu boşluğa, ikinci üçlü grubumu yapıyorum. 2 3. Bakın buradaki ister boşluk ister sık iğne birit noktasına batarak sık iğne yapıyoruz. Bakın üçlü gruplar birbirine bu şekilde ekliyoruz. Hem birleştiriyoruz hem de bu motifimizin kenarını dönmüş oluyoruz. Şimdi ilk defa şu an sık iğneye batıyorum. Evet, böyle de güzel oldu. Bu şekilde de yapabiliriz. İsterseniz de boşluğa yapın. Ama ben birit noktasına batacağım. Şimdi birbirine ekleyelim. Yakınlaştıralım isterseniz. Evet. Şimdi geldik köşe kısmına. Köşeye bakın. Şimdi iki köşeyi de birleştireceğiz. Önce üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bunun köşesine geldim. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir ve bakın birleştirdim. Üçlü gruplar birbirine bakın paralel oldu. Çok güzel bakıyor. Bakın birbirine eşit şekilde bakıyor. Şimdi motifimize devam ediyoruz. Bakın. Şimdi buraya kadar öreceğiz. Çünkü buradan sonra başka motif eklemeyeceğiz. 2 tane motifimiz olduğu için buraya kadar öreceğiz. Ama 3 tane motif olsaydı, bu da olsaydı aynı buradaki gibi U şeklinde buraya örecektik. Bunu da birleştirecektik. Ama 2 tane olduğu için yukarıyı birleştireceğiz. Şimdi devam edelim. Evet, geldik köşe kısmına. Yukarı çıkacağız. Yukarı geçeceğiz. Şimdi aynı teknikle çok basit. Şimdi bir iki zincir çekiyoruz ve yakınlaştıralım. Şimdi bunu yukarı ekleyeceğimiz için döndürdük. 2 zincir çektim, tel aldım. Şimdi 3 tane yapıyorum. Bakın. Şimdi bu motifi buna yerleştireceğiz. Sonra bunu ekleyeceğiz. Önce bunların alt kısımdan ekleyeceğiz. Sonra döneceğiz. Böyle U şeklinde ikinci sırayı birleştireceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde devam birleştirmeye.
köşeye geliyoruz. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olun. Nasıl gidiyor, nasıl ilerliyor? Mutlaka yorumlarda yazın. Evet. Bakın şimdi köşeye geldik. Burası çok önemli. Şimdi bir duralım. Bakalım. Bakın gruplar, üçlü gruplar birbirine eşit şekilde bakıyor. Doğru ilerliyoruz. Şimdi geldik buranın köşesine. Sık iğne yaptık. 3 tane yapıyorum. 2 3. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen yorumlara yazıyorsunuz hangi ülkeden, hangi şehirden katıldığınızı. Bekliyorum. Siz yorum yaptıkça, beğeni yaptıkça sayfamız daha çok büyüyor. Daha çok kişiye ulaşıyoruz. Bekliyorum şu an yorum yapmanızı. İnşallah yapıyorsunuzdur. Şimdi hanımlar gelelim örneğe. 3 tane trabzan. Bir zincir. Bakın burada iki motifi eklediğimiz sık iğne var ya, buradaki nokta. Buraya sık iğne. Bakın batacağım. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci motifinde bunları ekleyeceğiz. Zincir çektik, tel aldım. Bakın bunun köşesine 3 tane yapıyorum. 2 3. Şimdi geldik. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi geldik. Bakın. Ekleyeceğiz. Birbirine bunu ekleyeceğiz. Burası sonradan öreceğiz. Şimdi bunu buna ekleyeceğiz. Devam ediyoruz şimdi birleştirmeye. Devam ederken benim örgülerimden yapıp tasarlayıp satış yapan var mı? Çok merak ediyorum. Kesin babaanneler, anneanneler, anneler çocuklarına örüyordur. Memnun kaldınız mı modellerimizden? Hatta erkek takipçilerim var mı? Çok merak ediyorum hani bu videoları izleyip örgü ören erkek takipçiler. Özellikle yabancı ülkelerden katılan insanlar çok güzel yorumlarda bulunuyor. Hani din, dil, ırk fark etmiyor. Çok kibarlar, çok nazikler. Hani hiçbir kötü yorumlarını görmedim. Buradan çok teşekkür ediyorum herkese. Bakın şimdi devam ediyoruz örneğe. Bu arada bazı yorumları görmüyorum. Kanalıma bildirim düşmüyor. Hani bilakis cevap vermemezlik yapmıyorum. Hani bunu da belirtmek istiyorum. Diyelim yeni videolarımda yeni videolara yorum yaparsanız ayrı yorumlara işte yanıtlaya cevap verdiğiniz zaman o yanıtlaya cevap verdiğinizde yorumlar düşmüyor. Ayrı şekilde yorum yaparsanız hani mümkün olduğu kadar düşüyor görüyorum. Şimdi geldik köşe kısmına döneceğiz. 3 tane yapıyorum trabzan. Bir zincir. Bakın köşe olduğu için sık iğne. Bir zincir. Şunu böyle yapalım. Ortalayalım. Bakın sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi döndüm. Bakın bu şekilde döndük. Şimdi geliyoruz. Örneğe devam ediyoruz. Şimdi mantığı size anlatacağım. Çok basit mantık. Şöyle uzaklaştıralım.
Şimdi hanımlar bakın ne yaptık? Alt kısımları önce birleştirdik değil mi? Şimdi ne yapacağız? Geleceğiz, böyle döneceğiz buraya kadar. Sonra buradan sonra bu motifi buna birleştireceğiz. Aynı alttaki gibi. Buradan geldik, böyle döndük. Buraya da döndük U şeklinde. Sonra bunu buna ekledik, geldik. Sonra üste geçtik. Şimdi burada altı örmedik. Çünkü şimdi burayı ördük. Sonra buradan böyle U şeklinde ördük, birleştirdik. Sonra böyle geleceğiz. En son burayı birleştireceğiz. Bu şekilde motifi bitireceğiz. Şimdi sizler buradan gelin, U şeklinde dönün. Buraya kadar gelin. Aynı buradaki gibi köşeyi döneceksiniz. Zaten bakın birleştirme falan yok. Buraya kadar gelin. Sonra buradaki önemli detayı göstereceğim. Birleştirmeyi yapacağız. Evet bakın geldik. U şeklinde ördük. Şimdi döndüm. Burayı yakınlaştıralım. Bakın. Bu motifi şu an bitiriyoruz. Son bakın üçlü grubu yapıp bu köşeyi kapatacağız. Şimdi 3 tane yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Hani burada sık iğne yapmıştık ya, bu iki köşenin şu an üçüncü köşe birleştirmiştik. Şimdi buraya dördüncüyü de yapıp köşeyi birleştirdim. Bakın 4 motifi bu şekilde birbirine ekledim. Şimdi tekrar bir zincir yapıp dönüyorum. Bakın bu motifi bitirdim. Şimdi bu motifin köşesine geldim. Bir zincir çektim. Şimdi 3 tane buraya yapıyorum. 1 2 3 geldik. Aynı teknikle şimdi ekliyoruz. Şunu böyle göstermek istiyorum. Bakın. İç tarafının bütün köşeleri birbirine ekledik, bitirdik. Şimdi örneğe devam edelim. Şimdi köşeye geldik. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir, sık iğne, bir zincir. Bakın aynı teknik. Şimdi bunu da böyle 3 tane yapıyorum. Bakın bu şekilde birbirine ekliyoruz. Şimdi geliyoruz, köşeye dönüyoruz. Buraya kadar gelelim. Burada yapılması gereken işlem var. Orayı anlatacağım. Şimdi geldik. Bakın döndüm. Yaptık. Buraya bakın, bunun köşesi olmamıştı. Buraya da köşesini 3 tane yapıyoruz. Bir zincir. Şimdi bu boşluğa bir sık iğne, bir zincir, hemen bunun köşesini yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar motifin komple bitiriyoruz.
Evet, şimdi devam ediyoruz. Ay pardon. Şöyle uzaklaştıralım. Geliyoruz. Bu köşeyi de dönüyoruz. Aynı buradaki gibi burayı yapıyoruz. Sonra motifi birleştireceğiz. Ben şimdi bu köşeye buraya geliyorum. Evet bakın geldik. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sık iğne, bir zincir ve boşluğa 3 tane yapıyorum. Bu şekilde komple çevresini bitirmiş oluyoruz hanımlar. İki zincir çektim ve burayı birleştirdim. Şimdi iki zincir çekiyorum. Burası ön parça olduğu için omuz detayı yapacağız hanımlar. Çok basit. Daha önceden zaten bu model üzerinden farklı farklı çalışmıştık. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi şu an ön için omuz sırası örüyorum. Şimdi elimdeki parça bir yaş olduğu için omuzu doğal olarak küçük düşecek. Tabi motifi daha büyüterek yaptığınız zaman bu motif daha büyük olacak. Buradaki sayı farklı olacak. Tam motifin ortasına gelecek şekilde, bakın tam ortasına gelecek şekilde yapıyoruz. Şimdi burası köşe noktası olduğu için şöyle yakınlaştıralım. Buraya bir tane, boşluğa 3 tane. Yukarı dümdüz çıkabilmek için bunu yapmak zorundayız. Şimdi geldik buraya bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, döndüm. Şimdi 3. sırada birit noktasına bir, bu boşluk noktasına 2 tane. Bakın 3 tane yaptım. 3 1 3 1 3 bu şekilde yukarı doğru öreceğiz hanımlar. Şimdi aynı şekilde bitireceğiz. Şimdi boşluğa 2 birit noktasına bir batıyoruz. 2 zincir ve döndük. Şimdi bir trabzan ve bu şekilde yukarı doğru öreceğiz. Şimdi 1 yaş için, 2 yaş için 6 sıra yeterli olacaktır. 6-7 sıra. Hani 3-4 yaş için 7-8 sıra. Bu şekilde birer birer omuz sırasını büyütebilirsiniz.
1 2 3 4 5 Bakın bu şekilde omuzu ördük. Şimdi ipi keselim. Şimdi hanımlar, bakın ön yüzü burası, bakın ters düştü. Ters düştüğü için buradan başlayıp gittik. Aynı şekilde buradan ipi takacağız. 1 2 3 4. Buradan ipi takacağız. İki zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yaparak başlıyorum. İki zincir çekiyorum ve döndüm. Ve aynı teknikle 6 sıra yukarı doğru örüyorum. Ön parçayı bitiriyoruz, arkaya geçiyoruz. Şimdi hanımlar, ön parçamız bu şekilde bitirdik. Şimdi arka parçayı isterseniz böyle motif yaparak da yapabilirsiniz. Bu şekilde örnek kurarak yapacağız. Şimdi her yaş grubuna göre nasıl yapacağınızı, arkayı nasıl kuracağınızı anlatacağım. Şimdi uzunca güzel bir zincir çekeceğiz. Ama bu zinciri gevşek ve böyle sıkı olmayan zincir. Eğer sıkı bir zincir çekiyorsanız 3 milim tığ ile bu zincirleri çekin. Şimdi zinciri bunun ölçüsüne göre bir tık fazla daha çekeceğim. Bakın gevşek şekilde zinciri çekiyorum. Şöyle yapalım. Biraz daha çekmem lazım. Evet. Az daha çekelim ki fazla olan zinciri zaten kesip atacağız. Evet. Ve bu kadar. Şöyle uzaklaştıralım bir. Bakın böyle uzunlukta bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu elimdeki parçanın şu üçlü gruplarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diyelim burayı da sayarsak 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane üçlü grubumuz var. O zaman biz de 15 tane üçlü grup olacak şekilde arkanın örneğini kuracağız. Öncelikle 1, 2, 3 bir trabzan ile başladık. Şimdi 1, 2, 3 üçüncü zincire girdim. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zinciri bu şekilde üçer üçer gruplar yapacağız. 15 tane. Bakın saydık motifi. Şu ortaya da bir tane daha eklersek 15 tane yapıyor. Ama bu 14 de olabilir. Şu an yapıyoruz. Bunun ölçüsüne göre ayarlayacağız. Öndeki
motife göre bu örneği kuracağız. Şimdi diyelim daha büyük yaş grubu yapanlar, motifi daha büyük yapanlar, tabi bu 15 değil 16 da olabilir, 17 de olabilir. İpin durumuna bağlı, tığın durumuna bağlı. Gösterdiğim gibi zincir çekip bunun ölçüsüne göre şu an örneği kuracağız. Şimdi ben bakın böyle devam edelim. Buradan böyle yapalım. Hani bunun ölçüsü olacak kadar örelim. Bakalım 15 tane olacak mı? Evet, bakın şimdi bu parçayı ördüm. Biraz uzaklaştıralım. Arka parça. Bakın şu kadar bir zincir kaldı. Bunu keseceğiz zaten. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane var. Şimdi bunu böyle koyduğumda bakacağım şimdi. Ya trabzanla bitireceğim. Evet. Şunu şöyle yaptığım zaman evet. Bakın 16 tane düştü. Buradaki sayıyı hani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 diye hesaplamıştık ama burada fark ettiyseniz 16 tane düşüyor. Şimdi şöyle güzel yaptığım zaman, gerdiğim zaman, çünkü zincir, işte bu zinciri biraz daha bol gevşek çekseydim, böyle ayarlarsak aslında 15 tane tam oluyor. Şöyle bir yapalım biz. Çünkü büyük olmasın. Daha biraz şey yapıyorum. Böyle bakın bunu ayarlayacaksınız yani bu şekilde. Gerekirse 16, eğer küçük düşseydi şu an tam böyle gerdiğim zaman, güzel örneği el ütüsü yaptığım zaman aslında tam düştü. Şimdi şunu da böyle el ütüsü yapalım. El ütüsü hanımlar, böyle örneği oturtturuyorsunuz. Bu şekilde mutlaka yapın elinizden. Bakacağım şimdi. Yok, arka küçük düşüyor. Şimdi öyle bir şey ki tam böyle arada, ama şöyle yapsak, evet, yok. Yani bu şekilde ayarlayacaksınız hanımlar yani. Ölçerek, biçerek, deneyerek. Bakın 16 tane yapmak zorunda kaldım. 1, 2, 3. Buraya da bir tane trabzan yaptım. Şimdi bakıyoruz. Evet, tam oluyor. Bu şekilde yaptığımda evet tam oluyor. Şimdi şu fazladan olan zinciri keseceğiz. Makası, bak ne yapmışım. Oturduğum yerde makası kaybettim, bir saniye. Şimdi buna göre yaptık. Size kaç tane olacağını bilemiyorum. Aynı benim gösterdiğim teknikle mutlaka yapın. Bakın. Bu fazla olan zincirde 1, 2, 3. Üçüncü zincirden kesiyorum. Ve bakın kilitledim. Yakınlaştıralım. Şimdi bu köşeler aynı omuzdaki gibi yapacağız. Hani omuzda bir 3, bir 1, bir 3, bir 1 yapmıştık. Şimdi bakın başlarken 1 yaptık. Şimdi ikinci sırayı 3 yapıyoruz. 1. Boşluğa da 2 tane yapıyoruz. Bakın üçlü grup yapmış olduk. Şimdi geldik boşluk kısmına. 3 3 dolduruyoruz. Bu şekilde yukarı doğru öreceğiz hanımlar. Şimdi buradan böyle geliyorum. Şu köşeye kadar göstereceğim. Evet, bakın geldik köşe kısmına. 2 tane yapıyorum. Bir noktasında bir, bakın üçlü grup. Şimdi döndüm. Bir trabzan.
bu şekilde yukarı doğru öreceğiz hanımlar. Aynı bakın buradaki bunun uzun büyük hali yani. 3 1 3 1 3 1 diye yukarı çıktım. Bakın 1 3 1. Bunu da aynı teknikle yukarı doğru öreceğiz. Şimdi ne kadar öreceğinizi söyleyeceğim. Şimdi bu ön parça, arka parçayı da bu ön parçadan bir sıra fazla, şu omuzdan bir sıra fazla öreceğiz. Yani böyle, şimdi şöyle göstereyim ölçüyle. Diyelim bu ön parçanın uzunluğu 24 santim, arka parça 25 santim olacak. Şimdi bunu yukarı doğru güzelce örelim. Kenarlarına dikkat edelim. Bakın 1 3 1. Burada da aynı şekilde 1 3 1 aynı şekilde devam edeceksiniz. Zaten bu şekilde olmuş oluyor, kenarlar dümdüz yukarı çıkıyor. Şimdi bu parçayı örelim. Gelelim hanımlar. Şimdi hanımlar bakın arka parçayı ördüm. Böyle omuz detayını aynı öndeki gibi yaptım. Şöyle göstermek istiyorum şimdi. Bu parçaları, ön parçayı koyduğunuzda, güzelce yerleştirdiğimizde bakın bir tane örnek fazla olmuş oluyor. Yani bu öndeki omuzu 6 sıra yaptım. Arka omuzu da 5 sıra ördüm. Şimdi diğer omuzunu zaten ipi kesmeden devam ettim örneğe. Şimdi diğer omuzu takacağım. Bakın 3'te bitirdiğim için tekle omuza geçiş yaptım. Aynı şekilde de buradan ipi takacağım. Tekle başlayacağım. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Buradan ipi takıyorum. Yakınlaştıralım. Aynı teknikle omuzu öreceğiz. Şimdi burada ipi kesmeden devam ettim sırama, ama burada ipi mecbur kesmek zorundayım. Çünkü buradan başlamak zorundayım. Çünkü buradan başladım. Burada da buradan başlamam lazım. Şimdi bakın bir tane yaptım. Şimdi hemen 3 tane trabzan. 1 2 3 Arka omuz sırası 5, ön omuz sırası 6. Çünkü arkayı bir sıra daha fazla ön parçadan örmüş oldum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Tabi daha büyük yaş grupları için aynı şekilde birer sayı arka omuzu hani eksik olacak. Diyelim ön omuz sayısı 9 ise arkada 8 olacak. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bak, aynı teknikle yukarı doğru devam ediyorum. Bakın omuzda da sıra şeyi değişmiyor. Bakın 3 1 3 hani aynı devam edeceğiz. Şimdi burayı anladıysanız hemen omuzları birleştirelim. Ben ipi dibinden kesmedim çünkü ip kalıntısı olmasın diye sık iğnelik pay verdim. Şimdi burası yeleğin ön kısmı, burası ters kısmı. Çünkü başlama yeri burası. Bakın ters burası, başladığım yer burası. Şimdi ön kısmı buraya geliyor. Bu ipleri zaten temizleyeceğim. Arka tarafa alacağım. Ön parçanın da ön kısmını birbirine bakacak. Ön yüzler birbirine. Arkanın önü burası, önü burası, önün. Bak, omuzlar birbirine bu şekilde eşit şekilde gelecek zaten. Bakın aynı sayı olduğu için rahatlıkla birbirine eşit şekilde omuzları birbirine birleştireceğiz. Şimdi sık iğne tekniği yaparak omuzları birbirine ekledim.
Evet. Şimdi keselim. Bakın birbirine ekledim. Şimdi diğer omuzu da örüp bunları da birleştirelim. Ondan sonra yakaya geçelim. Şimdi hanımlar bakın omuzu birleştirdikten sonra yakaya geçiyoruz. Önce yakayı toparlamak adı altında bir sık iğne gideceğiz. Yakayı toparlamak için. İpi kesmedim. Hemen böyle sırayla sık iğne yapacağız. Yakınlaştıralım. Bir birit noktası, bir de trabzanın ortası. Böyle batalım bu omuzlarda. Köşeyi de böyle dönüyoruz. Komple şu an çevresini sık iğne gideceğiz. Bakın. Böyle geliyorsunuz. Komple çevresini sık iğne yapalım. Gelelim. Acaba gözüktü mü anlamadım ama farkına varmadım. Herhalde gözükmedi. Şöyle devam edelim. Bakın böyle etrafını sık iğne yapıyoruz hanımlar. Şimdi böyle komple yapalım gelelim. Evet bakın komple sık iğne gittim. Geldim başladığım noktaya ve birleştiriyorum. Şimdi sizler istediğiniz örneği yapabilirsiniz. İsterseniz yaka lastik uygulayabilirsiniz. Yani şu an ben bile kararsızım ne yapacağıma dair. Ama minik bir çıtı pıtı dursun diye bir sık iğne yapıp 3 zincir çekip bu şekilde kenar oyası yapacağım. 2 tane 3 sık iğne 1 2 3 bu şekilde kenar oyası gidiyorum. Tabi siz istediğiniz kenar oyası yapabilirsiniz. 3 sık iğne 1 2 3 tane zincir bu şekilde minik bir oya yapmış oluyoruz. Komple yakasını böyle dönün ya da dilerseniz başka bir teknik de yapabilirsiniz. Bakın böyle yakası olmuş oluyor. Yaka bu şekilde hanımlar düşüyor. Şimdi bu kenarlarına fırfır yapacağız. Ben yakayı komple yapıp bitireyim. Ondan sonra bu kenarlarına fırfır detayını anlatacağım. Zaten çok basit. Ben biraz çalışırım. Diğer tarafı size gösteririm. Evet hanımlar bakın yakayı bitirdim. Şimdi örecektim ama başlarken de göstereyim dedim. Şimdi ipi takıyoruz buraya, düğüm attık. Fırfır detayı yapacağız. Şimdi bu trabzanları üçlü çıkacağız. İşte omuzun birleştiği noktadan şöyle bakın 1 2 3 kere çıkacağız. Bu boşluğa 1 2 3 1 2 3 toplam 3 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 bakın 3 kere çıkıyoruz. Şimdi buradaki üçlü olan trabzanın bu zincirin olduğu yerlere 6 tane trabzan yapacağız. 1
2. Bakın hep 3 3 çıkıyorum. Boşluğa yapmıyorum. Çünkü eğer boşluğa yaparsam çok delikli duracak. Bu üçlü trabzanların olduğu yere 6 tane yapacağız hanımlar. Bakın 3'er kez çıkıyorum. Sadece kenar oyası bu kadar olacak. Şimdi geldik boşluğa. 3 tane yapıyorum. Bir 3 bir 6, bir 3 bir 6, ama hep üçlü trabzan çıkacağız. Bakın 3 tane yaptım. Şimdi geldik bakın üçlü olan yere. Şuraya 3 tane yapıyorum. 2 tane. İki, 4 ve 6. Şimdi boşluğa geldim. 3 tane trabzan. Bu şekilde komple çevresini fırfır gideceğiz ve bitireceğiz. Sonra askılarına geçeceğiz hanımlar. Teknik bu yani. Bakın şimdiden fırfır oluşmaya başladı. Böyle geleceksiniz buraya kadar. Burada da aynı şekilde. Şimdi burada 6 tane, buraya 3, sonra döneceğiz. Buraya da aynı şekilde zaten bu köşeye dönerken 6 tane trabzan yapacağız. Bunu da diyelim hani 6 3 6 3 6 3 diye döneceğiz. Zaten ben buraları gösteririm size. Ben buraları böyle bir döneyim. Burada gösteririm size. Siz de hemen başlayın. Gelin buraya kadar. Şimdi hanımlar bakın fırfırları böyle yapıyoruz. Bu arkası sıkıntı olmadı da şu önde ne yapacağınızı göstermem lazım. Bakın burada da boşluk olan yere 3 tane yapacağız. Çünkü motif ya burası. Motif olduğu için buradaki gibi değil. Şu 3 tane trabzan var ya, onların tepelerini ikişer ikişer yapıp 6'ya tamamlayacağız hanımlar. Bakın buralar tepelerine yakınlaştıralım. Bakın ikişer ikişer batıyorsunuz gene üçlü üçlü. Şimdi boşluğa 3 tane yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi bakın 3 tane trabzan bir ip noktasına ikişer ikişer yaparak 1 2 3 4 5 6. Boşluğa şimdi 3 tane yapıyorum. 1 2 3. Bu şekilde bu ön tarafı da yapmış oluyoruz. Bakın aynı bunun gibi düşüyor. Mesela bu altına da aynı şekilde yapacağız. Ama ben buradan buraya geleyim. Burada köşeyi göstereceğim. Ama buranın köşesi farklı olduğu için burayı da göstermek istiyorum. Şimdi bakın tam bu alttakine 2 battım. 2 battım. 6 tane trabzan burada. Bakın burada da 3 tane trabzan var. Bu şekilde buranın köşelerini dönüyorsunuz. Arkanın köşesini. Bakın 3 tane burada. 6 tane de burada. Ben burada zincirler var ya. 1, 2, 3 tane zincir vardı. O zincirin içine girerek ikişer ikişer battım. O şekilde ayarladım. Sonra bakın bu 3 tane trabzanın içine bir tane trabzan. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan. Bakın geldim şu üçlünün tam içine bir trabzan. Sonra bakın 3 tane trabzan. Bu üçlüye 1. Bakın bu boşluğa 6. 1, 3, 1,
6. Yani 3, 1, 6 hani bu şekilde gelecek. 1, 3 hani. Bu bir dememin sebebi buradaki bunun boşluk olmaması için bir tane trabzan yapmalısınız. Bakın şöyle yaptığımda bakın burası 3 tane. Bakın burası 6 tane. Bu şekilde yapacaksınız. Ben burayı tahmin edememiştim. Önü de böyle döneceğiz sanmıştım ama önde tabii farklı olacak. Çünkü biz buradan başlamıştık fırfır yapmaya. Bakın buradan başladık fırfır yapmaya geldik. Sonra bakın burada 3 tane yapıyorum. Sonra 6 tane burada yaptım. Çünkü burada 6 tane var. 6, 3, 6. Hani birbirini takip edecek. Ama bu arka parçadaki dediğim gibi bakın 1. Bakın burası 1. Böyle devam edeceksiniz hanımlar. Şimdi burayı da gösterdiğim gibi 3, bunların üzerine çifter çifter batarak 6, 3, 6 yaparak bu köşeye kadar gelelim. Şimdi bakın burası motif birleştirme yeri olduğu için bu boşluğa 3 tane buraya da 3 bir tane yapalım. Bir. Şimdi buraya da 3 tane. Bakın 2 tane yaptım ki hani fırfır bozulmasın diye. Şimdi devam ediyoruz. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi köşeye kadar gelelim. Evet bakın geldik köşe kısmına. Son. Gene bakın aynı sırayı takip ediyoruz. Şimdi bak bu boşluğa 3 tane köşedeyim şu an. Yani devam ediyoruz yani örneği birebir aynısını bakın devam ediyor. Şimdi buraya da 6 tane ay bu fırfır bir bitmedi, çok oyaladı beni ya. Baya bir zaman kaybı şu an. Üçlü de çıkıyorum. Hem bayağı ip yedi hem de bayağı zamanımı aldı yani. Bakın bu hani köşe tam köşe olduğu için buraya aynı şekilde devam ettim. Şimdi buraya da 6 tane. Yani hiçbir farklı bir işlem yok. Sırayla yapıyorsunuz hanımlar. Böyle üçlü üçlü çıkarak devam ediyoruz. Bak dibi de zaten motiflen aynı. Kenarları gibi. Şu an yeleğin alt tarafı. Bakın böyle yapıyoruz. Şöyle bir uzaklaştırayım. Devam ediyoruz. İşte boşluğa 3 tane 6 6 6 devam edeceğiz. Hani 3 6 3 6 yapıp bu köşeyi de döneceğiz ve bitireceğiz hanımlar. Bu şekilde fırfırlarını yapın. Ondan sonra askılarına, bağcıklarına geçeceğiz hanımlar. Şimdi hanımlar bu şekilde askılar yapacağız. Ben bunu farklı bir teknikle yaptım ama dilerseniz siz normal uzunca bir zincir çekip trabzan doldurabilirsiniz. Şimdi burada küçük bir örnek göstereceğim nasıl yaptığımı. Toplamda 70 tane trabzan var burada. Siz de 70 tane zincir çekerek trabzanları doldurabilirsiniz. Şimdi biraz yakınlaştıralım. Şöyle indirelim.
Yakınlaştırmadan yapmadan önce hemen bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Böyle motifin bir üstünden yaptım. Şimdi örnek olarak burada başlıyorum. Göstereceğim nasıl yaptığımı. Ama ben uğraşamam diyorsanız sadece zincir çekip de bağcık da yapabilirsiniz. Şimdi bu fırfırın bakın şöyle buradan bir tane zincir çekelim. Böyle tel alalım. Hemen şuradan girelim. Bakın 3 tane tel oldu. 1, 2, 3. Geldik buradan. 1, 2, 3. Bakın ikinci trabzan yaptık. Yan yan giderek trabzan yapıyoruz. Bu teknik de çok güzel. Uğraşmak istemeyenler 2 kat ipten zincir çekip de yapabilir. Tamamen bağcık sistemi size kalmış. Dilerseniz yapmayın. Düğme de dikebilirsiniz. Bakın bu şekilde bağcık oluşturuyoruz hanımlar. Bakalım bu modeli kim yapacak? Ona göre yorumlara lütfen yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Siz yorum yaptıkça ben daha çok model anlatısım geliyor. Bu ara sayfam çok düşüşlerde. Hem beğenip hem yorum yaparsanız çok sevinirim. Böyle devam ediyoruz. Bakın bu kadar hanımlar. Sonra ipi kesiyorsunuz. Bu ipi de içine iğneyle saklıyorsunuz. Bakın bu şekilde uzunca bir bağcık oluşuyor. Şimdi bunu sökelim. Yeleği bir uzaktan göstereyim size. Uzaklaştır. Bakın böyle yapıyorsunuz. Fırfır detayını isterseniz bir sıra daha örüp da büyütebilirsiniz. Zaten bu yelek rahatlıkla 1 yaş, 2 yaş çocukları olur. Bazı bebekler zayıf olduğu için hani 2 yaş, 2,5 yaş çocuklarda olabilir. Hatta ölçelim hemen boyunu, enini. Bakın eni 29 santim, boyu 31-32 santim, gayet güzel boyu. Hani bu şekilde hanımlar bunu kendinize de göre yapabilirsiniz. Motifleri büyüterek de kendinize göre de yapabilirsiniz. Neden olmasın? Şimdi bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin. Lütfen abone olmayı unutmayın.